Be careful what you're going to say. Be careful. Ya bir dakika. I don't want in the airport to be arrested. If you don't like, we won't. No. I say if we go to the airport, not arrested. Sizin gördüğüm çok memnunum. Yunanistan ve Türkiye arasındaki en büyük farkı sorarak başlayacağım Katerina. İki ülkeler bence çok sıcakkanlı. Mostly we have many similarities, but there are a few differences, of course. Politics and religion. Here we are more liberated. Conservative, yes, in Turkey. You mean the Turkish people? Yes, the Turkish people. Here we are more free. We don't have to be very careful about what we say about the politics, okay? Because we are not going to be arrested usually. I think in Turkey it's Yeah, you can. a little bit difficult. Most of the journalists in the prison. Yes, that's what I mean. Gazeteci Ahmet Çık çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Attığı bazı tweetler ve yaptığı haberlerle alakalı örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan gazetecilerden 9'u tutuklandı. 35 gazeteci hakkında geçen hafta gözaltı kararı çıkarıldı. Buranın daha serbest bir ülke olduğunu hissediyorsun. Çünkü insanların birbirine yaklaşımı, seni dinlemesi, ondan sonra konuşma rahatlığı, hükümet hakkında istediğini konuşabilirsin, istediğin espriyi yapabilirsin. Kimse seni korkutmaz veya sen korkmazsın. Çünkü burada insanlar bu konuda bir baskı görmüyorlar. İstedikleri gibi konuşabiliyorlar. Örneğin politikacılar hakkında istediklerini söylüyorlar. Kimse tutuklanmıyor. If you had to set Grexit the opera, you couldn't find a better place to do it than right here in the square in front of Parliament. Now in ancient Greece, when there was lightning from the skies, it was a sign of calamity to come. They don't need lightning here to tell them that calamity could be just round the corner. Burada parlamentonun kapısını göstericilerin kapattığını ve içeride 150 milletvekili var. 150 milletvekilinin hapis kaldığını 2 saat biliyorum, hatırlıyorum ve dışarı çıkamadılar. Yani isterlerse halk istediklerini yapıyorlar burada. Kimse onlara dur diyemiyor. Yani polis parlamentonun etrafını sarıp işte içeri giremezsin, dövme, gözü kapıyı kapatıp adamları dışarı çıkarmıyorlar. Yani burada insanlar güçlüler. Halkta bir örgütlenme bilinci var gibi. Halkta bir beraber örgütlenme var, grev var ya. Burada bazı günlerde hava durumu gibi bakıyorsun internet sitesinde. Bugün nerede grev var? Metro mu kapalı? Metro yoksa trolleybüse binelim. Yani grev diye bir şey yok Türkiye'de. İnsanların sosyal hakları yok Türkiye'de. Burada sosyal hak var. O insanları seçen biziz diyorlar. O insanı ben getirdim oraya. O yüzden o insanları ben istersem götürürüm. O yüzden kimse benim hakkımı elimden alamaz diye burada düşünüyorlar. Kesinlikle tapınma, işte baştaki insana tapınma. O kraldır, aslandır, kaplandır. Böyle bir şey yok. Ondan dalga geçiyorlar, karikatürünü yapıyorlar, istediklerini yapıyorlar. Kimse onları tutuklamıyor. İnsanlar çok sert. Yani istediklerini sağa sola atıyorlar. Devlet bana zarar verirler burada. Mesela burada bir grup var. What was the name of this group? They are going to do state offices and destroying something. Anarchist group. Anarchist group. Evet. Not in America, everywhere. They are coming to diyorlar. Devlet dairesine mesela. Gidiyorlar kağıtları falan sağa sola atıyorlar. Sonra çekip gidiyorlar. Veya tuz atıyorlar dairenin içine. Eşyaları kırıyorlar. Kimse tutuklamıyor onları. Kimse onları hapse atmıyor. Hırsızlık oluyor. Polis yapılamıyor. Rubikanas diye bir grup var. Hani bu Ukraynalı soyunanlar var ya, onun gibi. Bunlar biraz fazla değil mi? Is it too much? I think. What should This is not democracy. Bence demokrasiyi biraz aşıyor bu da mesela. Suç işleyeni tutuklamıyorlar abi. Mesela kaç kez soyuyor herif, adamı serbest bırakıyorlar. Ya da polis çok yumuşak. Yani bir halt edeni cezasını vermiyorlar. Why, is there a reason?
Because democracy. I think Second question. What is the most similarities between of the countries? okay, for 400 years we lived together, so we have too many similarities. Okay, too many. Kullandığımız Warm-blooded. kelimeler, günlük kelimelerin çoğu Türkçe'de de Yunanca kelimeler var. Yunanca'da bir sürü Türkçe kelime var. Sokaki, kalupi, karpuzi, hasapi, manav, zerdavati, zerdavatika. Another example. Things are in here very slow than Turkey. They are okay. Drink Kapadokya, we can do it. Okay, çok rahat. 5 days later. Okay, do it. Hronya Pola. Hanya Palazan. Come on, my boy. Together. What is the first thing that you imagine about the Turkey? For me, it is my second country. It is my second love. Because of Ozan or there is another reason? Generally, yes, because of Ozan, of course. But when I first went to Istanbul, Constantinople, I felt like I was at home. And I told this to Ozan, I feel like I'm at home because we live there. Too many Greek people are still living there. And when I entered, for example, Hagia Sophia, and it was like Probably the same for you. yes. I don't, never I felt I'm in foreign country. As Ben much. Pardon me. mikrofona konuşuyorduk. No. Evet. Pardon me. I have more to say. I want to say this, that no matter what politicians are trying to do for too many years, all political parties, Turkish and Greek people are united. They have a unique bond between them, between each other. Yes, we lived together for too many years, and we comprehend it together, and we understand people, we understand each other even without speaking. That's why we say we go to Constantinopolis. I don't know Turkish, so what? We will communicate. Yeah, borders all about the politicians. Sınırları yıkalım. Yaşasın Sahte sınırlar. Deli misin bebeğim? Deliyim. 1 Mayıs. Biliyorum. Kaç? Mikrofona. Çünkü bizim kültürümüz bir. Bunu 20. yüzyılın başında politikacılar sınırları koydular ve bizi ikiye böldüler. Bence ikimiz aynı milletiz, iki millet aynı millet. Birçok şey çok benziyor birbirine. Bir de şöyle bir şey de var. Bizim millet daha kavgacı ve sertliğe daha çok gidiyor. Bunlar bağırıyor, çağırıyorlar. Bir anımı anlatacağım. Vergi adamı 10 aydır ödemiyorlar abi. Diyor ki öderler. Ya kızım 10 ay geçti. Parayı almadık. Gidelim mi vergiden? Gittik. Sonra arkada bir adam bağırıyor memur mükellefe bağırıyor. Ne diyor bizim bağırıyor adama ya mükellefe? Diyormuş ki karı kocalar. Senin karının tipini beğenmedim. O yüzden ben ona iş yapmak istemiyorum. Canım istemiyor çalışmak. Gidin diyormuş. Karısına diyor Aydın. Dedim adamı döver kocası. Türkiye'de olsa. Sen bize nasıl hizmet etmiyorsun? Ağzını sıkıyor. Bütün millet birbirine döver. Bağırış çağırsınlar. Dedim ya rahatsız olun niye bağırıyor? Sussunlar falan. 10 dakika sonra üçünü gördüm böyle sarılmışlar koridorda yürüyor. Ne oluyor? Barizmişler. Yani kavga gürültü burada bağırıyorlar ama dövmeyle bitmiyor. Evet, sesler yükseliyor, otobüste çok tartışma oluyor abi. İnsanlar kendi arasında tartışıyorlar ama hiçbir zaman kavgaya dönmüyor. Bir de bencillik. Abi otobüsün girişinde duruyor şerefsizler ya. Lan ilerle bir izin biz de binelim ya. Çocukluk yok ya ben İstanbul'da. Türkiye'de çok daha iyi. İstanbul'a akraba çıkıyorsun arkadan. Diyorsun ya yeter lan çocuk olacak. Sapık daha çok Türkiye'de. Onu söyleyeyim. Peki abi sen seslenmeyi kendin
Türk'le karşılaştın mı burada? Yok. Hatta burada abi Türk olduğunu söyleyince daha iyi davranıyorlar. Mesela Türk'üm falan diyorsun. Mesela şey yapacaklardı. Pasaportumu inceleyeceklerdi. Çıkarttım böyle. Geçtim Türk pasaportu olduğunu görünce incelemiyorlar abi. Ben burada hiç Türk olduğum için ırkçılıkla karşılaşmadım. Katerina, have you seen any racism in Turkey? Against me, you mean? No, Against no. Only some strange looks. It is not about you are Greek. It is about how do you wear. Yes. It is dress code. We have a dress code in Turkey. Yeah. It was about the dress code. Yes. When it was a little bit more, they had the problem. Ha, metroda öpüşürken onu anlatacak. Metroda mesela karım öpüşüyoruz, rahatsız oldular. Herkesin ortasında öpüşemezsiniz. İşte burada Orada sevgi çocuk var. paylaşıyorsunuz. Evet, evliyiz lan. Yani yok, namahrem burada yapamazsın. Evine git gel. Yani şiddet gördüm. Şiddet gördüğünüz bağırdı. In metro. Evet, ben bir working. And I said, haklısın. We were very sorry. Yes, you are correct. I didn't want to something bad happen. İstanbul'daki bir metrobüste ilginç bir gerginlik yaşandı. İki gencin öpüşmesine kızan yolcularla onları savunanlar uzun süre tartıştı. O anlar kameralara da yansıdı. Benim ahlakıma ters. Avrupalı değilim ben. Avukat olduğunu söyleyen bir kadın da öpüşen gençlere müdahale edildiğini görünce tartışmaya dahil oldu. Size söyleyeceğim. Bu yaptığınız kişiye sözlü sağladı bir avukat olarak söylüyorum. Şikayetinden Hanımefendi siz burada ne oldu? Vatandaşım. Ben vatandaşım. Burası da metrobüs. Bekçilikse bekçiyim. If you show same behavior in here, such as kissing, No. nobody cares. Nobody cares. In here, they don't make it over the lines. You can kiss, it is normal. Nobody looks at you or about your dress code. They don't disturb. And another thing, girls, 12 years old, 13 years, they can go out at night. Nobody disturb them. They feel very comfortable. Let me say something. Let me say. When Fresco Onun için came, kaçmadın lan. Sarhoş. when Ozan first came in Athens, when he was in metro, in the streets, when we were walking together, when he was looking at girls with something short, he was making. Abi kıçı gözüküyor. Ben böyle yapıyorum. Ozan diyor, niye gözünü kapatıyorsun diyor. Abi diyorum şuraya baksana. Nowadays, he doesn't care at all. he looks maybe now. I don't know, I asked you. Are you? No. Are you? And I said to her, how they can wear like this? She is married, for example. She said, if a husband looks some woman instead of his wife break his hand. Yes. Normal. Normal. Neden yurt dışında yaşamayı tercih ettin abi? Ülkeden kaçtım. Emin misin bak kamera açık. Dönersin. Kesin lan. Şimdi şöyle, öncelikle yuva kurmak için buraya geldim. Çünkü sevdiğim bir insan vardı. Ve onu yalnız bırakmamak ve birlikte burada daha kolay yuva kurabileceğimizi düşündüm. Yani çünkü Türkiye'de yaşamak yerine Türkiye'de de evlenip Türkiye'de de yaşayabilirdiniz İstanbul'da. Önce öyle düşündük zaten. İstanbul'a gitmeyi düşündük. Eşyalarımızı taşıdık. Hatta evimiz var. Benim kendi evim vardı orada. O eve yerleşecek. Ama baktık ki onun orada iş bulması daha zor olacak. O yüzden benim iş bulmam daha kolay olur diye düşünüp bir gece internette iş aradım ve iş çıktı burada. Ve ben yaptım. İşimi kapattım. Oradaki işim kendi işimdi. Kendi işimi kapatabildim çünkü o başkasının yanında çalışıyordu. Tekrar iş bulması. Bir de emekliliği. Ben emekli olmuştum. Benim emekliliğim doldu. Gün bekliyorum. Onunki daha emekliliğim var. Dedik benim gelmem daha mantıklı. O yüzden ben geldim. Makes sense. Evet.
Okay, let's talk about the Turkish men's and Greek men's. Turkish men's are more jealous or the Greeks? Turkish. Turkish? No, Turkish. Yes, when I get some messages from my friends in my phone, he's saying, who sent you message? I say, God. Send me message. Yes. What about you Ozan abi? Türk kadınları mı daha kıskanç, Yunan kadınları mı? Türk kadını. Hiç ki. Bir kadeh şarap ister misiniz? Nina, uzattık sanki biraz. Ben alırım Nina. Sen bana ver içkiyi bana. Tabii Sinem Hanım, hemen. Koy koy. Hatta bana şişeyi koysan. Anlaşılan bana rahat uyku yok çünkü bu evde. Şişe? Evet şişe. Burada kadınlar birey olarak yaşıyorlar, sorumluluk alıyorlar. Burada çöpçü kadın görebilirsiniz, kamyon şoförü görebilirsiniz. Ağır işlerde çalışıyorlar ve erkek gibiler. Erkeklerine göre daha iş bitirici, Yunan erkeklerine göre. Yunan erkekleri daha basit. Hatta mal diyebilirim. Oğlum bunların hiçbir kaydolun demeyin döverim sizi. Baştan alıyoruz. Ekşiyordur en başta. Some Turkish food are fantastic, yes. But we have very nice cuisine too. Yes, it is a mixture, I think. I think we are good at cooking meat and you are good at cooking the vegetables. Yes, yes, and I the agree. fish, of course, seafood. But some people like so much to put tons of pepper. I'm from Adana oğlum. I'm from Adana, ben Adana. Acı atıyorum abi. Acı olsun abi. Acı atıyorum abi. Yes, I said, oh, don't put so much pepper. You will like this. You start with less amount I do of something more simple. I Bizim don't eat it. yemeklerimiz sulu abi. Onlar genellikle sulu yemek yapmıyorlar. Çok büyük Fasulye var. Pek sulu yemek yemiyorlar. Genelde kızartma ve ızgara. Evet. Bizde sulu yemek var mesela. Yunanlarda sulu yemek yok. Kızartma, ızgara. Mesela ilk flörtleşmeye başladığınızda abi hesap ödeme muhabbeti vardı ya Türkiye'de. Evet. Hani kadınla date'e çıktım ben ödeyeyim diyorsun birazdan. Evet, burada da var. Burada da kadın ödeme. ödemiyor abi, erkek ödüyor. Ve erkek ödemesi lazım bence de, benim fikrime göre. Evet. Alman usulü. Alman usulüne karşıyım. Neden karşıyım? Benim şahsi fikrim. Kadın bazı konularda rahat hissetmeli kendini, ekonomik olarak mesela. Erkek bunu karşılamalı, karısını rahat ettirmeli abi. Çalışacaksın, götünü sıkacaksın yani. Ve ben eşit değiliz bazı şeylerde. Erkek sahiplenecek, erkek para ödeyecek, kadın ödemeyecek. Kadın evde otursun, çalışmasın. Ben düşünmüyorum, çalışmasını istemiyorum. Evet. I said, they said... When you went to first date, who had to pay the... Suzanne, of course. Of course. It's same in Greece as well. The girls expect from the guys. Of course. Of course. Why do you go out with a boy if he wants you to pay? No. It happens sometimes, of course, but there is no second date. Kaçtır buluşuyoruz. Hep hesabı sen ödüyorsun. Ya. Ben hayır lütfen artık gerçekten geçen babamın balkonunda yatırmışsın. Teşekkür ederim. Her şeyi sen ödüyorsun. Ben çok mahcup oluyorum. Lütfen ısrar etme. Bu yemeği ben ödemek istiyorum. Lütfen ısrar etme. Lütfen bu yemek benden. Lütfen ısrar etme. Olur. Who is taking the job out of the house? The guys, mostly men. I always do. I'm telling you, this is a man's Did job. I complain about it? Never. No, but you asked me so many times to explain why should I take the job out. I didn't say this. You did. Kapat ya. We don't want to cause dispute with each other. No, it's not a dispute. He's used to take out the job. I never complained about it. This is yanlış yapıyorsun aşkım. Burada milletin ortasında. Eğer Yunanistan'a gitmek, görmek istiyorsanız lütfen konfor alanınızdan çıkıp bu ülkeyi rahatlıkla gezip görebilirsiniz. Ufkunuz genişler. Kendinizi çok daha iyi hissedersiniz yeni bir ülke gördüğünüz için. Hiç bize yabancı olmayan bir ülke ve çok sıcak bir ülke. Buraya gelmenizi rica ederim. Vizeden de korkmayın. Çok rahat vize alabilirsiniz. Dünyayı gezin, görün. Konfor alanınızdan çıkın. İyi akşamlar. Cacık kanal abone ol. Lütfen. Ya. Çok
Çok lezzetli cacıklı. Çok iyi.